Merhabalar, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Pazara çıktım. Pazarda baktım ki karnabaharlar çok güzel görünüyorlar. Körpe, taptaze. Sizler için fırında şöyle güzel maden suyu, süt ile güzel bir sos hazırlayıp sonra fırına vereceğim. Yerken de sarımsaklı yoğurt ve beraberinde fesleğenli domates sosla bandır bandır ye. Atıştırmalık veya ana yemeklerin yanında güzel bir tarif olacak inşallah sizler için. Şimdi 2 tane karnabaharımız var. Bir tanesini önce açacağım çiçeklerini. İhtiyaç olursa ikinciye de geçeceğim. Burada galeta unu veya kıtır ekmeklerden galeta unu elde edebileceğiz. Şimdi onu da göreceğiz sevgili seyircim. 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı mısır nişastası, mısır unu, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt. Buradaki bir şişeden 1 çay bardağı alacağım maden suyu, toz sarımsak, toz kırmızı biber, tuz, karabiber ile güzel böyle bandırmalı bir sos olup sonra da pişirme kağıdıyla fırın yolculuğuna çıkıyor sizler için. İkili sos harika olacak. Evet, şimdi sevgili seyircilerim 7 dilim kızarmış kıtır ekmeği parçalayıcıdan geçirdim. Galeta unu yaptım. Evinizde de siz de yapabilirsiniz. Bayat ekmeği kurutup fırında kurutun, iyice kurusun. Ondan sonra böyle parçalayıcıdan geçirin, un ufak olsun. Galeta unu haline dönüşür. 2 çorba kaşığı un veriyorum. 2 çorba kaşığı mısır unu buraya. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Baharatlar bölümünde biraz toz sarımsak vereceğim. Buraya kıymetli seyircilerim. Normal sarımsak da koyabilirsiniz. Ondan sonra şuradan biraz da biberiye, orada baktım baharatlarımın içinde çok güzel görünüyor. Az bir şey biberiye veya kekik veya sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Şimdi burada öncelikle kuruları koydum. Un, mısır unu, galeta unu, toz biber, sarımsak. Hemen karabiberini de kıralım. Güzel. Çiçek haline getirdim hepsini karnabaharların. Şu anda hazır. Tuzunu da veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyelim. Karnabaharın miktarına göre tuzunu burada ayarlayalım. Oraya çünkü karnabahara tuz, baharat hiçbir şey vermiyoruz. Her şey burada sosta olacak. Güzel sevgiyle karıştı mı? Karıştılar. Şimdi buraya 2 tane yumurta kırıyorum. Evet, 2 adet yumurta geliyor. Geldi ve hemen eller yıkansın. Seyircilerimden kızanlar oluyor. Oktay Usta ellerini iyi yıkamadın diye. Her zaman hijyen en üst seviyede. 1 çay bardağı soğuk süt veriyorum şimdi. Soğuk sütü verdikten sonra burada 1 şişe maden suyum var. Kıymetli seyircilerim. Ay maşallah ne de güzel kabardı. Evet, şimdi güzelce sosu karıştırıyorum. Ondan sonra bandırma usulüyle sosa bandırıyor. Tepsiye diziyoruz. Sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Ama sizler ricam lütfen beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Sevgili seyircilerim, karnabaharlara yapışabilecek kıvamda, koyulukta sosumuz hazırlandı. Maden suyu, süt, yumurta, galeta unu, un, mısır unu, baharatlarla birlikte zeytinyağı da verdim. Tuzunu, biberini, her şeyi verdikten sonra direkt karnabahar çiçeklerini batırıyoruz. Yağlı kağıt sermiş fırın tepsisine alıyorum. Bunun yarısı kadar daha geride bekliyor fırına gitmek için. Şimdi burayı 190 derece ısıtılmış fırının orta katına, turbofan kapalı, alt üst pişirme ayarında sevgiyle pişiyorlar. Yanında ikili sos olacak. Yoğurt sos ve fesleğenli domates sosla birlikte. Çok güzel olacak. Sofrada ortada böyle kendini gösterecek. Bandır bandır ye. Afiyet şeker olsun. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle gidiyor. Sizler de beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum.
Karnabaharlarımız için hemen saatime bakıyorum. Tam 40 dakika oldu. 190 derece alt üst pişirme bölümünde. Oy oy oy. Bayağı bir sıcak geldi yüzüme. Evet, fırından alıyoruz. Kıymetli seyircilerim, çok güzel olmuşlar bakın. Gayet güzel. Her açıdan sizlerle paylaşayım. Şöyle döndüreyim yavaş yavaş. Bakın, görüyor musunuz? Her tarafı pişmiş. Şimdi verdiğim ölçüden bir yarım tepsi daha sıra bekliyor fırına gitmek için. Gayet güzel. Mısır unlu, ondan sonra galeta unu, un, yumurta, her şey var içerisinde. Burada şimdi bunu asıl yedirecek olan sosları bandır bandır ye usulüyle. Yoğurt hazırladım sizler için. Ev yapımı yoğurt, doğal yoğurt, çok sağlıklı. Sizler istediğiniz Oktayüs'e ev yapımı yoğurt tarif verir misin diye. Ev yapımı yoğurdun orada mıydı? Burada mıydı? Ya orada ya burada. Bir yerde yoğurt var ama. Yoğurt gelecek sizler için. Şimdi kıymetli seyircilerim, burada bir diş sarımsak var. Bir diş sarımsak, sarımsağın üzerine ev yapımı yoğurdumdan alıyorum şöyle. Kavanozlarda olur, tencerede olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse onlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi normalde oradaki karnabaharın içine biraz pul biber, biraz da kavrulmuş susam atacaktım. Orada unutmuşum. Mutfakta çare bitmez. Sosun içine atıyorum. Nane, susam, pul biber, sarımsak ile Oktay Usta'nın mutfağında hazırlamış olduğu ev yapımı yoğurtla güzelce karıştırıyorum. Buradaki baharatlarımı kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle karıştırıyor ve buradaki hemen sos bölümüne alıyorum. Sarımsaklı ve baharatlı yoğurt. Çok güzel oldu. Hemen yan tarafta da fesleğenli sevgili seyircilerim domates sos hazırladım. O da çok güzel. Bandır bandır ye usulünde olacak. Şimdi efendim pişmiş olan karnabaharlarımızı görüyoruz. Canım benim, ayrılır mısın? Biraz sıcak. Ben bir maşa bulmam lazım. Ondan sonra devam edeyim, olur mu? Soslar hazır. O dizmeye başlıyorum. Bakayım şuradan. Ha, geliyormuş. Ben panik yapmışım. Canım benim. Şöyle tut diyor. Sevgiyle ayır beni oradan diyor. Öyle kaba davranma diyor. Evet efendim, şimdi alıyoruz. İlk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra servis tabağına. İçini görmek isteyen seyircilerim vardır. İçini görmek ister misin? Parçalayayım bir tanesi. Elim yanacak ama bırakın yansın, aşçının eli yansın. Lokum gibi pişmiş, görüyor musunuz? Pamuk gibi adeta. 40 dakika. Diri kalmasını isterseniz 30 dakika pişirin. Yumuşacık olmasını isterseniz 40 dakika pişirin. Güzel. Sonra da bandır bandır sosla birlikte yeniliyor. Şimdi hepsini bu tabağa, servis tabağına alacağım. Değerli seyircilerim, kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sofralarınız bereketli olsun. Oktay Usta sizler için sunumu yapıyor ve bandırma usulünü sizlerle paylaşıyorum. Allah'a ısmarladık efendim.